Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle püsküllü, farklı bir detayı olan mini bir çanta çalışacağız. Şöyle sapını da yine kendi örgüsünden yaptım. Bakın burada olan örgüden. İçerisine keçe destekli astar çalıştım. Fermuarlı bir cebim var. Markanın orijinalinde burasında herhangi bir çıt çıt falan vesaire yoktu. Sadece burada çapraz olarak takılabilmesi için iki tane halkası bulunuyordu. Dilerseniz onları da yapabilirsiniz. Ben yine de çıt çıt takmayı tercih ediyorum. Buraya da yine halkalarını takıp çapraz kullanıma da uygun hale getireceğim. Ama şu an onları yapmadım. Sadece çantayı hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi dikdörtgen taban üzerine bütün ölçülerini ve diğer detayları videonun içerisinde veriyor olacağım. Ama şöyle yine bir ölçüsüne baştan hemen size söylemek istiyorum. Bakın 18 santim, 17,5 santim gibi tabana kadar olan ölçümüz var. Şöyle kıvrılmış haliyle de bakalım 31-32 santim gibi bir ölçüsü var. Ben bunun için şöyle iplerin tamamını kullandığım için şöyle dışından göstermek istiyorum. Rafya Plus'ın soft açılı rafyasını kullandım. 100 gramlık ipler ve 250 metre olarak geçiyor. Şöyle hafif parlak bir yapısı var. İp oldukça sağlam. Dediğim gibi bunlardan 4 tane kullandım. Ama 2 ipten kalan, son kalan 2 ipten kalanlar da bu kadar. Yani 4 tane ipin tamamı bitmiyor. Öncelikle onu belirteyim. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim diyorum ve yapımına başlayalım. Öncelikle 24 tane zincir çekeceğim. Şöyle ipimi kıvırıyorum. Tığımı geçirdim. Öncelikle kilit zincirimi yapıyorum. Toplamda 24 tane zincir çekerek başlıyoruz. ...24 tane zincirimi çektim. Bir tane daha zincir çekiyorum. 24'üncünün içerisine gelip sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındakine geçtim. Bu sırada arkasına batmakla uğraşmıyorum çünkü etrafını tekrar bir sıra sık iğne ile geçeceğim. Sıranın sonuna kadar bakın her bir zincirin içerisine batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Tekrar tığıma ilmeğimi alıp içerisinden geçiriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Çıkardım. İçerisinden geçirdim. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Her bir zincirin içerisine sık iğne yaparak sıranın sonuna gelelim. Sıramın sonuna geldim. Burada bir tane daha zincirim var. Onun içerisine de sık iğnemi yapıyorum. Doğrudan ters çeviriyorum. Bakın ilk hemen şuradaki sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım ve doğrudan içerisinden geçirerek ilmeğimi kaydırdım. Şimdi burada ikisini aldım ama bundan sonraki sıralarda sadece bana yakın olan tek lobunu alıyorum. İçerisinden doğrudan geçirerek ilmek kaydırmamı yapıyorum. Arkadan şöyle tekini alıyorum bakın. Tekini aldım. Doğrudan içerisinden geçirdim. Tekini aldım. Doğrudan içerisinden geçirdim. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şurada ilkine yapmayı unutmuyoruz. İkisini birlikte alıyoruz ilkinde. Sonrasında sadece tekini alarak ilmek kaydırmamızı yapıyoruz.
Sıramın sonuna geliyorum. Son 2 tane ilmeğim kaldı. Onların kaydırmalarını da yapalım. Son ilmeğime de şuradan battım. İlmeğimi kaydırdım. Bu noktada bir adet zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Hemen bakın burada belli belirsiz olan şu çizginin yan tarafından şöyle batıyorum. Bu kısmı atlamıyoruz, yoksa ilmek sayımız azalır. Şurası ilk yaptığımız kısımdı. Buraya batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Böylelikle şurada bakın, sık iğnemin hemen tepesinden batıyorum. Biraz uzatıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnelerimizin boyutu daha uzun olmuş oluyor ve aynı yüzde hep bu şekilde sık iğnelerimiz görünüyor. Tekrar bakın, bir alttaki sık iğnenin kenarından battım. Çıkardım ve içerisinden geçirdim. İlk sıralarda çok fazla belli olmuyor ama sıramız ilerledikçe daha belirgin olacak. Tekrar buraya batıyorum. İlmeğimi çıkardım. İçerisinden geçirdim. İlk 2 sıralarda hem ilmek kaydırmanızı hem de bu sık iğnelerinizi eğer sayarsanız, mesela toplamda biz 25 zincir çektik. 24'üncünün içerisinden sık iğne yapmaya başladık. Yani bizim 24 tane sık iğnemiz vardı. İlmek kaydırmamızın sayısı da 24 tane olacak. Bir üst sıraya geçtiğimizde yine şu uzun olan sık iğnelerimizin sayısı da 24 tane olacak. Burada dediğim gibi ilk 2 sırada veya birkaç sıra daha sayarak eğer giderseniz ilmek sayınız azalmadan ya da artmadan doğru bir şekilde ilerletmiş olursunuz. Bu şekilde yaklaşık 22 santim olana kadar öreceğiz. Tabanımızı oluşturmuş olacağız. Tekrar şu dönüşteki ilmek kaydırmayı göstermek istiyorum. Oraya gelelim. Şimdi yine sıramızın sonuna geliyoruz. Buradaki sık iğnemin tepesine de batıyorum. Şöyle biraz yine uzattım. İçerisinden geçiriyorum. Şurada bakın son kalan yerimiz var. Oraya da batıyoruz. Bu da 24. sık iğnemizi oluşturacak. Battım. Sık iğnemi yaptım. Doğrudan çeviriyorum, bakın arada zincir çekmiyorum. Hemen ilkinin içerisine ikisini alacak şekilde şöyle battım. İpimi çıkardım ve doğrudan diğerinin de içerisinden geçiriyorum. Aldım, doğrudan içerisinden geçirdim. Şimdi bakın tekrar sadece şu arkadakine batıyorum. Tekini alacağım. Tekini aldım. Doğrudan içerisinden geçirdim. Tekrar tekini aldım. Doğrudan içerisinden geçirdim. Yani arka kısımda ilmek kaydırma yapacağız. Ön kısımda da sık iğnelerimizin, aşağıda görünen sık iğnelerimizin tepelerine batarak, yani şu kısımlarına, şuralara batarak tabanımızı oluşturacağız. Dolayısıyla bakıldığı zaman örneğin sık iğnenin tamamı düz olarak bize dönük olacak. Şuradaki gibi bakın, hep bu şekilde sık iğnelerimiz bize dönük olacak. İsterseniz siz sık iğnelerin içine batarak başak modeli de oluşturabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Resimde gördüğüm kadarıyla çantada tabanında sanırım bu şekilde kullanılmıştı. Yakından inceleme şansım olmadığı için tabii resimlere bakarak ben kendime göre bu şekilde tabanını oluşturup ona benzetmeye çalıştım. Bu şekilde dediğim gibi 22 santime, yani yaklaşık olarak 22 santime ulaşana kadar öreceğiz. Çünkü etrafında bir sıra sık iğne dolaşacağız.
Bitirelim tabanımızı 22 santime ulaşana kadar. Daha sonra etrafını birlikte yine sık iğne ile dolaşalım. Sıramın sonuna geldim. Bakın 21 santim, şöyle 21,5 santim olana kadar ördüm. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen şuradakine batıyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Altındakine indim. Altındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen altındakine indim. İki tane sık iğne oraya yapıyorum. Yani 2 1 2 1 şeklinde ilerleyeceğiz. Her birine ikişer tane yaptığımızda şu kenar kısmı çok sıkışık oluyor. O nedenle bir boşluğa bir diğer boşluğa iki tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bir, hemen altındakine indim. Bakın iki tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde 2 1 2 1 diye şuraya kadar, köşeye kadar geleceğiz. Şimdi bakın iki tane zincirim kaldı. Buraya tek battım. Normalde buraya çift batmam gerekiyor. Ancak şu köşeye 3 tane batacağımız için buradaki 2 sık iğne çok sıkıştırıyor. O yüzden buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi köşeye geldim. Köşeye 3 tane sık iğne yapıyorum. Dönüşümü sağlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. Köşemi oluşturdum. Buraya her birine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Tabanda sıra olarak vermedim. Direkt ölçü olarak verdim. Çünkü sizin kullanacağınız ipte belki bu ölçü tutmayabilir. Daha büyük olabilir, daha küçük olabilir. Kullanacağınız ipe göre ölçüsü değişebilir. O yüzden santim olarak şu tabanın ölçüsünü veriyorum. Çünkü çantanın orijinalinde yaklaşık 22 santim olarak görünüyordu. Tabanın ölçüsü 22'ye 11 santim gibi görünüyor. O şekilde belirtilmiş. Şimdi bunun her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Şu köşeye geldiğimizde yine şuraya, buradaki köşeye de yine 3 tane yapacağım. Şuradakine yine tek batacağım. Daha sonra 2 tek 2 tek diye yine şuraya kadar geliyoruz. Burada yine 3 tane yapacağız köşeye. Köşelerin yan taraflarına tek gelmesine dikkat edin. Onun dışında kalan kısımlara, uzun olan kenarlarda dediğim gibi bir sıraya bir tane, hemen yanına iki tane sık iğne yaparak uzun kenarları dolaşacağız. Etrafını dolaştım. Köşelere üçer tane yaptım. Buradan geldim tekrar, bakın ipimi kopardım. Şurada normalde bir tane daha yapmam lazım. Başlarken iki tane yapmıştık. Onu birleştirirken kapatacağım şimdi. Üçüncüyü de o şekilde oluşturmuş olacağım. İğneme ipimi geçirdim. İlk yapmış olduğum sık iğnemin tepesine ikisini alacak şekilde iğnemi geçiriyorum. İpimi çıkardım. İçinden çıkardığım şurada, içinden çıkarmış olduğum ilmeğin içinden tekrar iğnemi geçiriyorum. Bakın köşemdeki üçüncüyü de bu şekilde tamamlamış oldum. Bunu arkadan gizleyeceğiz. Tabanımız hazır olmuş olacak. Şimdi bak, tekrar örtüsünü vermek istiyorum. Bakın 22 santime 11,5 gibi de yaklaşık eni var. Şimdi geçelim gövde kısmının nasıl yapıldığına. Şimdi ben bunu, sapı da aynı. Şöyle bakın.
Sapı da aynı örnekten. O yüzden küçük parçada yani sapta size göstereceğim. İpimi tekrar açacağım. Bunu da gövde kısmını 38 artı 2 ilmekle başladım. Kaç sıra ördüm? Toplamda şöyle saydığımızda şurası bakın 38 artı 2 ilmekle başladım. Şöyle saydığımızda da toplamda 61 sıra olacak şekilde ördüm. Hemen yine enini vermek istiyorum size. Çünkü sizin kullandığınız ipiniz veya elinizin sıkılığına göre bu ölçüler değişebilir. Bakın 20,5 santim enimiz var. Boyumuzu da şöyle ölçtüğümüzde hemen şöyle ölçüyorum. 66,5 santim. 66,5 santim olana kadar bunu öreceğiz. Dediğim gibi ben yine size küçük parçada göstereceğim. Çünkü bunun anlatımı oldukça uzun sürer. Ama dediğim gibi bunda 38 artı 2 ilmekle başlıyorsunuz. 66 santim olana kadar örüyoruz. Bunun sebebi de tabanımızın çevresinin ölçüsüne denk gelmiş olması lazım. Şöyle bunu bu şekilde dikerek birleştireceğiz. Şöyle etrafından şöyle dikerek bu şekilde birleştireceğiz. Yani biz aslında düz olarak örüyoruz şöyle ama çantanın orijinalinde bunlar yan olarak göründüğü için bu şekilde şöyle tabanımıza bu şekilde birleştireceğiz. Şu aşağıya gelecek tabanımız. Bu şekilde taban gövde kısmı bu şekilde görünecek. Şimdi ben ipimi tekrar açıyorum. Hemen sapımızı örmeye başlayalım. Şimdi sapımız içinde 6 artı 2 zincir çekeceğiz. Şöyle çeviriyorum ipimi. Tığıma geçirdim. Öncelikle kilit zincirimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Burada parmağımı tutuyorum. 1, 2 tane daha zincir çekiyorum dönüş için. Tığımın başını doladım. Bakın hemen parmağımın ucundakine batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Tamamının içerisinden geçirdim. Yani çakma trabzan veya tekli trabzan da diyebilirsiniz. Bunu yapıyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Hemen yanındakine geliyorum. Battım. Tığımda 3 tane ipim var. Her birinin içerisinden geçiriyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Hemen yanındakine geliyorum. İlmeğimi çıkardım. Tamamının içerisinden geçirdim. Sıra sonuna kadar bu şekilde çakma trabzanlarımızı yapıyorum. Dediğim gibi gövde kısmı da aynı bu şekilde başlıyor. Sadece zincir sayımız farklı. 38 artı 2 zincirle başlıyoruz. Şimdi 2, 4, 6 tane bakın çakma trabzanım oldu. Ters çeviriyorum. Zincir çekmedim. İlkinin tepesinde şu ikisini alıyorum. Aldım, ipimi çıkardım, içerisinden geçirdim. İlmek kaydırmamı yaptım. Şimdi bana dönük benden taraf olan tekini alıyorum. Doğrudan içerisinden geçiriyorum. Burada da toplamda 6 tane kaydırma yapmış olacağız. 3, tekini aldım. 4, tekini aldım. İçerisinden geçirdim. 5, şuradan yine tekini aldım. Yine içerisinden geçirdim. 6. 6 taneyi yaptık. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum ama hafif uzun bırakıyorum. Tığımın başını doladım. Hemen bakın aşağıda şurada çizgi şeklinde görünen kısmın yani çakma trabzanımızın tepesindeki çizgiye batıyorum. Tekrar ipimi uzattım. Bakın tekli trabzanımı veya çakma trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın başını doladım. Yine alttakinin tepesine batacak şekilde aldım.
hepsini içerisinden geçirdim. Tekrar tığımın başını doladım. Yine bir alttakinin tepesine batıp içerisinden geçirdim. Burada da yine sayıları karıştırmamak adına, yani azaltmamak adına sayabilirsiniz. Bakın 4 tane yaptık. 5.'mi yapıyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Son olarak 6.'mı da yapıyorum. Tekrar ters çeviriyorum. Hemen ilk trabzanımın tepesini ikisini alacak şekilde batıp doğrudan içerisinden geçirdim. Benden taraf olan tekini aldım. Doğrudan içerisinden geçirdim. Tekrar tekini alacak şekilde battım. Yine içerisinden geçirdim. Zaten ip oldukça kaygan bir ip. Hiç zorluk çekmeden bakın kolayca örülebiliyor. Tekrar aldım. Sonuncuyu içerisinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Biraz uzun bırakarak çevirdim. Tekrar tığımın başını doladım. Bakın bu sefer ilkine değil ikincisine batıyorum. İkincisinin tepesine olacak şekilde arkadan da şöyle görünüyor. Aldım. İçerisinden geçirdim. Burada neden 3. sırada bunu yaptık? Hep bu tarafa batarsak sapımız bu tarafa doğru böyle kayacak. O kaymayı önlemek için 3. sırada ikincisinin tepesine batıyorum. Bir üst sırada yine şu baştan başlayacağız. Yani bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan olacak şekilde ilerleyeceğiz. Gövde kısmı da aynı bu şekilde olacak. Uzattım, içerisinden geçirdim. Tekrar tığımın başını doladım. Bir alttakinin tepesine battım, uzattım. Trabzanımı yaptım. Bakın şu an 4 tane oldu. Tığımın başını doladım. Tekrar son olan kısma batıyorum. Ama bakın 5 tane oldu. Bizim 6 taneye ihtiyacımız olduğu için tekrar tığımın başını dolayıp yine aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Toplamda 6'ya burayı da tamamlamış olduk. Tekrar ters çeviriyorum. İkisini alacak şekilde ilkinde batıyorum ve içerisinden geçiriyorum. Sonrasında bakın tekini alacak şekilde batıyorum, ilmek kaydırmamı yapıyorum. Böylelikle bu şekilde sapı da gövdeyi de dediğim gibi aynı bu yöntemle öreceğiz. Sapımızı da kaç santim olana kadar örüyoruz? Hemen onu da vereyim. Sapımızı da 40 santim olana kadar öreceğiz. Şöyle yaklaşık 40 santim. Bunu da tamamladıktan sonra artık çantanın birleştirmesine geçeceğiz. Bir de üstünde bir parça daha var. Onu da yine birlikte yapıyor olacağız. Şu yapması biraz evet uzun sürüyor. Ama gördüğünüz gibi ip zaten oldukça kaygan bir ip. Çok da güzel bir dokusu var. Hafif parlak. O yüzden örmesi gayet kolay. Sadece bu sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Altına zaten bu ipi videonun altına nereden aldığımı etiketliyor olacağım. Şimdi sapımızı da örelim ve üst parçasını örmeye daha sonra hep birlikte yine geçelim. Şimdi 40 santim olacak şekilde ördük. En sonunda bakın bu sırayı da yaptım. İpimi kopardım ve içerisinden geçirdim. Şimdi gelelim son parçamıza. Son parçamız için 2 kat öreceğim. Birazcık daha kendini belirgin bir şekilde göstermesi gerekiyor üstte kalan parçanın. O yüzden şöyle 2 kat rafyamı aldım. 4 numara tığa geçtim. Şöyle yine kıvırıyorum ipimi. Kilit zincirimi yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Şurada parmağımı tutuyorum. Ek olarak 2 tane daha zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Buradan 1, 2 tane atlıyorum. İçerisine batıyorum. Tığımın başını doladım bu arada. İpimi çıkardım. İkisini birlikte aldım. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte. İkinci ikili trabzanımı da yaptıktan sonra araya bir adet zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayıp yine aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Tekrar tığımın başını doladım. Yine aynı noktaya ikinci ikili trabzanımı da yapıyorum. 1, 2. Bunu da yaptıktan sonra tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2 zincir atlıyorum. Hemen şurada son kalan zincirimin içerisine batıp kenarımı oluşturması açısından son bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Dolayısıyla şu baştaki ve sondaki bizim kenar kısmımızı oluşturacak. Bu noktada 2 adet zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Doğrudan bakın şurada bir zincir çektiğimiz boşluğa tığımın başını doladım. Geldim. İçerisine battım. Önce 2 tane ikili trabzan. 1. Aynı noktaya ikinci ikili trabzanımı da yapıyorum. Araya bir zincir. Yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. İkinci ikili trabzanımı da yaptım. Tekrar tığımın başına doladım. Bakın burada ikincinin şu aşağıda kalan şu atladığımız burada 1, 2 yani şu aşağıda yaptığımız ikili trabzanın bitimindeki hemen şuradaki zincirin içerisine tığımın başını doladım. Batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde etrafını oluşturacak şekilde nasıl yani şu şekil şöyle göstereyim. Şimdi gövde kısmını yapmıştık. Bu gövde kısmını başından sonuna kadar çerçeveleyecek şekilde bu örneğimizi yapmaya devam edeceğiz. Tekrar bakın 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ters çeviriyorum. Doğrudan aşağıdaki bir zincirlik kısma batıp 2 tane ikili trabzan, araya bir zincir, yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzanımı yapıp sonrasında yine son kısma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine 2 zincir çekip bir üst sıraya geçeceğim. Böyle bunu dediğim gibi gövde kısmını kaplayacak şekilde yani aynı onun ölçüsünde hazırlayacağız. Daha sonra etrafını sık iğne ile dolaşacağız. Yine tekrar orayı birlikte yapıyor olacağız. Şimdi etrafını bir sıra sık iğne ile geçeceğiz. İçinden geçirmemişim. Hemen aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Yan tarafa çevirdim. Her bir ikili trabzanımızın içerisine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Aşağıya indim. 1, 2. Tekrar aşağıya indim. 1, 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Alt tarafının da nasıl olduğunu yine birlikte yapalım.
Sıramın sonuna geldim. Burada başladığımız noktaya da yine yan tarafına 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Burada 6 tane zincir çekmiştik. Şöyle ilkini hemen 1 adet sık iğne yaptım. Döndüm. Yan tarafına bir tane daha sık iğne, 2. Aradakine batıyorum, 3. Yanına geçtim. Şurada bir tane daha var, 4. Yan tarafına geçtim, 5. Şurada bir tane daha var, sonuncusu 6. Buraya da 6 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi bu tarafa dönüyorum. Yine bakın buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Arkada ipimi de gizliyorum. Hemen üstündekine geçtim. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu tarafı dönmüş olduk. Şimdi yine diğer başa gelene kadar her birine 2'şer tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Son kısmına da geldim. Yine buraya da 2 tane yapıyorum. Yan tarafı tamamlamış oldum. Şimdi tepe noktasına geliyoruz. Bakın burada zaten bir zincirle yukarı çıkmıştık. O yüzden şu kısmı atlayacağım. Bakın 2, 4, 5 tane daha yapıyorum. Şurayı da atlıyorum ki eşit olsun diğer taraflar. 6 tane olacak. Çünkü bu tarafta da karşılıklı dikeceğiz sonra. İlkini yaptım. 2, 3, 4, şuradaki 5. Şu 6.'yı da yapmıyorum. Dediğim gibi bunu birleştirirken zaten burada tamamlayacağız. Şimdi ipimi de kestim. İçerisinden çıkarıyorum. Aldım ipimi. İğneme geçiriyorum. İplerimi geçirdim. Bakın kaç tane yapmıştık? 1, 2. Burada 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5. burada. 6.'yı da bununla yapıyorum. Hemen 5.'nin içerisine bakın battım. Sanki 2 tane atlıyormuş gibi görünüyor. Sıkıştırıyorum. Şu içerisinden çıkardığımız V şeklinde olan kısma tekrar batıyorum. Tekrar geçirdim. Bakın 6.'mızı da bu şekilde yapmış olduk. Ben biraz şu ağız kısmını toparlamış da oldu. Şimdi karşılıklı olarak bunları eşitlediğimize göre şöyle iki ucunu tersten denk gelecek şekilde, bakın ön yüzümüz bu kısım. Şöyle iki ucunu birleştirdim. Arkadan şimdi dikmeye başlayacağım. Şuradan işaretleyicilerimizle isterseniz 6.'ları bulalım. Bakın şu birinci ve 6.'ya takacağım. Bu 6. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da şöyle 6. Diğer tarafa da kolaylık olması açısından bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi tersten dikeceğimiz için belki karışıklık olabilir. Bu karışıklığı engellemek için işaretleyicilerimizi takalım. Doğru noktalardan birleştirmiş olalım. Şimdi çevirdim. İpimi bir tane şuradan altından yürütüyorum. İpim geride kaldığı için. Şimdi buradan çektim. İşaretleyicimi taktığım yerden ikisini birlikte olacak şekilde bakın battım. Buradaki işaretleyicimin de olduğu yerden yine
ikisini alacak şekilde şöyle geçirdim. Şimdi dikmeye başlıyoruz. Şu ilk işaretleyicilerimizi çıkaralım. İlkinden geçirdik. Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Yanındakinin ikisini alacak şekilde, bir diğerinin de yine ikisini alacak şekilde geçirdim. Sıkıştırıyorum. Bakın buradan bu şekilde görünecek. Şöyle aradan göstereyim. Üçüncüye geçtim. Üçüncünün de ikisini alacak şekilde aldım. Buradan da yine üçüncünün ikisini alacak şekilde geçirdim. Dördüncüye son olarak son işaretleyicilerimi de şuradan çıkarıyorum. İlkini çıkardım. Şöyle içerisinden geçireyim. Bunu da geçirdim. Sonuncuyu da dikmiş olduk. Şimdi bakın bir geri geliyorum hemen. Şu ilmeğin arkasından şöyle iğnemi geçiriyorum. Tekrar bu iki ipin içinden geçirdim iğnemi. Şöyle sabitliyorum. Burada yine sık iğnelerimizin arkasından bir miktar ipimizi gizleyerek gideceğiz. Şurayı biraz elimizle genişletelim. Şimdi bunu da gizledik. Şöyle ipimi kesiyorum, fazla ipimi. Bunun tersini çevireceğim. Bu şekilde çantaya geçireceğiz daha sonrasında. Önce onun da birleştirmesini yapalım. Şuralara bakın. Böyle gelecek üzerine çantanın şu yan tarafına gelecek şu kısım çantanın. Üstünden zaten birleştirirken tekrar bu noktadan geçeceğiz. Buraya da püskül takacağımız için şuradaki oyuntu kısım zaten kaybolacak. Ama isterseniz şöyle şu kısımda şuradan bir tane birleştirebilirsiniz. Hani çok öyle göze batsın istemiyorsanız eğer. Şuradan bir tane daha noktadan birleştirebilirsiniz. Ama ben karşılıklı gelecek şekilde olsun diye dediğim gibi oraya da püskül takacağımız için zaten çantanın yan tarafına denk gelecek. O yüzden orayı bıraktım. Bir de ütülemeyi unutmayın tersinden parçaları. Öyle çok daha muntazam gözükecektir. Ben şimdi bütün parçalarımı ütüleyip diğer birleştirmelerime geçeceğim. Şimdi bütün parçalarımı ütüledim. Bakın. Burası şuradan şöyle göstereyim. Burada toplamda 25 tane ilmeğimiz vardı. Sık iğnemiz vardı.
Bunun ortası, yani baştan ve sondan şuradan saydığımızda 13. işaretleyicimi taktım. Oradan birleştirmeye başlayacağım. Şimdi tabanımız bu şekilde. Şu düz kısmı dışa bakacak. Şöyle. Onu çevirdim. Şimdi çantamızın da dış yüzeyi, bakın bu kısmı. Orası değil. Bu kısmı. Bakınca çok farklı değil ama yine de bitirdiğimiz kısım dış kısma bakacak. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle yani. Bitirdik, bu kısmı ördük. Burası dış yüzeyi. Dışarı bakacak olan kısım. Şöyle 13. ilmeğe işaretleyicimi taktım. İlk bunun başlangıcına da yine taktım. Şuradan şöyle dikerek devam edeceğim. Ama şöyle yapıyorum, bakın içten dikeceğim. Şunu taktım. Buradan böyle gidiyorum. Böyle gideceğim. Böyle devam edeceğiz. Daha sonra diktikten sonra zaten şu şekilde kaldırdığımız zaman yine dış kısmı çantamızın dışa bakacak. Tabanın iç kısmı yine bana bakıyor. Gövde kısmının da iç yüzeyi yine bana bakıyor. Bu şekilde çevire çevire şöyle giderek böyle dikeceğiz. Ta ki iki ucu şu orta kısmı gelene kadar dikeceğiz. Daha sonra buradan iki kısmı da yine içten olacak şekilde birleştireceğiz. Ters çevirince zaten çantamız hazır olmuş olacak. Daha sonra diğer parçalarını birleştireceğiz. Dediğim gibi büyük gövde kısmının başladığımız kısmından tabanımın ortada kalan 13. ilmeğine baş kısmını geçirdim. İlk ilmeklerini birleştirdim. Buradan böyle iğne yardımıyla şimdi birleştireceğiz. Şimdi iğnemi aldım. İpimi geçiriyorum içerisine. Biraz uzun bırakıyorum ipimi. Kestim. Şimdi şuradan geçirmeye başlıyorum. Yan yüzeye bakanı, yani kısa kenardakine değil, hemen altındakinden bakın başladım. Tabanımdan da 13. ilmeğimin içerisine batıyorum. Şu iç kısmında da ipimi biraz bırakacağım. Çünkü bunu gizleyeceğiz daha sonra. Bakın burayı tekrar yapalım. Aynı noktaya bir daha batıyorum. Tamam. Şimdi buradan yine karşı tarafa geldim. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Hemen yan tarafına geçiyorum. Bunun arka kısmındakini aldım. Diğerinin de yine ikisini alacak şekilde geçiriyorum. Yan tarafa geçtim. Kenarından battım. Yine ikisini alacak şekilde geçiriyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman bu şekilde görünecek. Tekrar çevirdim. Hemen yanındakine geçtim. Burada ilmekler denk gelmeyebilir. Buraya sık iğne yapmıştık ama buraya sık iğne yapmadık. O yüzden buradaki kısımlara mesela iki kere batıp karşıdaki sık iğneye denk gelecek şekilde de dikebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi burada sık iğnelerimiz olmadığı için
karşılıklı olarak ilmek sayılarımız denk gelmeyebilir. Yedirecek şekilde şöyle aynı noktaya 2 kere de batarak birleştirme işleminizi yapabilirsiniz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar böyle dikerek ilerliyoruz. Tekrar şu yüzünü göstermek istiyorum. Bakın. Çantamızın dış yüzeyi burası olmuş olacak. Şöyle. Dediğim gibi bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Ta ki diğer ucumuz buraya gelene kadar. Böyle birleştirmeye devam ediyoruz. İsterseniz ara ara böyle işaretleyiciler takabilirsiniz. Hani denk gelip gelmeyeceğine bakmak için şöyle ara ara ona göre yedireceğiniz ilmekleri de eşit bir şekilde dağıtmış olursunuz. Dilerseniz o yöntemi de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu buraya kadar, sona kadar dikerek devam ediyorum. Daha sonra diğer parçalarımızı birleştirip bu yan kısmının birleştirmesini de yine birlikte yapacağız. Şimdi son kısma geldim. Bakın burayı da yine birlikte yapalım. Şöyle en baştakini de yani şurada son kalan kısmıma da batıyorum. Aldım. Şurada son kalan ilmeğime de bunu bakın bu şekilde geçirdim. Şimdi şuraya da bir tekrar batıyorum ki birleşmeyi sağlayalım. Açıklık kalmasın. Buraya da battım. Tekrar yine son yaptığım kısma geldim. Buraya da battım. Bakın birleştirmiş olduk. Bu ipi şöyle bir tur şuradan bağlıyorum. Daha sağlam olsun. Dediğim gibi şu başladığımız kısa ipi de zaten sonra gizleyeceğiz. Şimdi yine çeviriyorum. Hemen bakın. Burada ilmek sayılarımız eşit. Artık yan tarafta. Şöyle denk gelecek şekilde bakın. Burayı da içten dikmeye başlıyorum. Önce şu diptekini yapıyorum. Tekrar açıklık kalmasın diye. Buradaki dipteki ilmeğime battım. En son içerisinden çıkardığıma da şöyle tekrar giriyorum. Burayı bir tur sıkıştırdım. Şimdi hemen üstündekine geçiyorum. Bakın sık iğnemin tepesinden battım. Karşıdaki buna denk gelen sık iğnemin tepesine tekrar batıyorum. İkisini alacak şekilde. Zaten üstüne dediğim gibi hem parça dikeceğiz tekrar hem püskül yapacağımız için bu birleşim yeri çok fazla göze batmayacak. Püsküller kapatacak. Bu noktada şu uca yine işaretleyicimi takıyorum. Şurası bizim son yerimizdi. Bu sırada buranın da en son bitirdiğimiz kısmına şöyle yine işaretleyicimi takıyorum. Aralara yine işaretleyici bir iki tane takacağım ki karşılıklı olarak denk gelsin, sıramı kaçırmayayım. Dikmeye devam ediyorum. Karşılıklı geliyor zaten burada. Yine bu şekilde sıramızın sonuna kadar, şuraya kadar yine dikerek ilerleyelim. Son kısma yine geliyorum. Artık buradaki birleştirmem de bitiyor. Bütün ilmeklerimin içerisinden bakın geçirdim. Burada bir tane daha şurada şununla birleştirmek istiyorum ki orada da botluk yapmasın. Şöyle birleştirdim. Bakın ters çevirdiğimizde gördüğünüz gibi karşılıklı denk geldi. Bunu da buradan bağlayıp yine ikisini birlikte içeriden gizleyelim. Şöyle bağlayalım, sağlam olsun. Şunu da iğneme geçireyim. Bunu da geçirdim. Şöyle aralardan diktiğimiz yerlerden şöyle
yürütelim. Çantamızın tersi şu an. Evet, zaten bağlamıştık. Bu kadar yeterli. Astarını yaparken zaten o kısım tekrar dikilip üstünden geçileceği için bir tık daha sağlam olacak. Şuradaki fazla ipimizi de keselim. Bunu da kenara aldım. Şimdi şuradakini de buradan gizleyelim. Şöyle şuradan geçireyim. Bakın dikerken çantanın bütün tabanı ve kenarını tek bir iple diktim. Hiçbir şekilde kopma olmadı. Bunu da geçirdik. Yine fazlalığını kesiyorum. Evet. Şimdi çantamı ters çeviriyorum. Çünkü burası diğer yüzüydü. En son şurayı tekrar ütülememiz gerekebilir. Evet. Çantamı çevirdim. Şuradan tekrar bir ütü yapalım. Gövde kısmı hazır. Şimdi bakın altı bu şekilde dışarı bakıyor. İlmeklerimizin yönü de bu şekilde. Dediğim gibi tekrar bir ütü yapacağız. Ki daha muntazam dursun. Şöyle. Dıştan dikseydik eğer bunu, şu kısımları dıştan diktiğimiz zaman şöyle pot duruyor arkadaşlar. O yüzden ben içten dikmeyi tercih ettim. Dediğim gibi zaten buraları ütülediğimiz zaman daha düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi bu noktada çantanın yüksekliği 17 santim olarak görünüyor orijinalinde. Ancak biz 20 santim olarak yaptık. Çünkü çantanın bitiminde şöyle bir kıvırma payı içeriye doğru bırakmışlar. Bakın ütülemediğim için tabii şu an 19 görünüyor. 17 santime denk gelecek şekilde şöyle 2 santim ya da sizin ne kadar olduysa, ben şu an dediğim gibi ütülemediğim için biraz daha şey görünüyor, kısa görünüyor. Şöyle içine kıvıracağız eşit bir şekilde. Yani çantanın her yeri bakıldığında, şöyle ölçüldüğünde 17 santim olacak şekilde böyle içe doğru bakın kıvıracağım. Şimdi bu noktada aslında üstüne gelecek olan parçayı da ördük biliyorsunuz. Onu takmadan önce içine astarımı yapacağım. Şimdi daha önceki videolarımı izlediyseniz eğer, bildiğiniz gibi tabana ben her zaman keçe desteği koyuyorum. Daha tok dursun diye. Ama bunda tamamına çantanın daha kalın, daha tok dursun diye çantamız bu noktada tüm kısmına keçe ile birlikte astarlamasını yapacağım. Ve nereden dikeceğim? Bakın buraları kıvırdık. Her tarafını düzgün bir şekilde ölçtükten sonra buralara ben mandallarımı takacağım. Eşit bir şekilde kıvırdıktan sonra buraya mandallarımı taktıktan sonra bakın şu iç kısımdan, şuralardan hem bunu diksin, tutsun diye hem de astarı monte edeceğim. Bu aşamada bunu yaptığımız zaman dediğim gibi keçe desteğiyle de bu çantamız daha tok bir görüntü elde edecek. Çünkü çantanın orijinali de oldukça tok bir görüntüye sahipti. Bu noktada dediğim gibi öncelikle keçe destekli veya ne kullanıyorsanız kalınlaştırma amaçlı bu noktada astarımızı yapacağız. Bu kısımlardan bakın şöyle şu kısımlardan astarımızla birlikte çantamızın bu kıvrım kısmını da böylelikle dikmiş olacağız. Zaten diğer ördüğümüz parça da üstüne geleceği için buradaki dikiş kısımları zaten görünmeyecek.
Astarımızı yapalım. Bu kısmı da ölçerek gidelim. Evet, biraz meşakkatli, uğraştırmalı, oldukça bol parçalı bir çanta ama sonucu eminim ki güzel olacaktır. Bu noktada dediğim gibi astarımızı yapalım. Buraya dikelim. Daha sonra diğer parçalarımızı artık birleştirme kısmına geçelim. Çünkü üst kısmında da o parçamızı da buraya birleştirebilmek için ayrı bir örgü tekniği kullanacağız. Hem o parçamız buna birleşmiş olacak bununla birlikte hem de sabitlemiş olacağız bu şekilde. Evet, astarımı diktim. Bakın şöyle dışarıdan bakıldığında da gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey yok. Yalnızca astar ama dediğim gibi keçe destekli astarımı yaptım. Şimdi sap dikme kısmına geçeceğiz. Bakın onu da şöyle kıvırdım çantamı. Şöyle köşelerini belirledim. Buralarını ölçtüğümde şuradaki kısımla şuradaki kısmı ölçtüğümde 9 santim. Yani 9. santimin hemen bitiminde şöyle göstereyim. Bakın 9. santim şurada. Buraya ilk sapımın bir kenarını taktım. Diğer tarafı da aynı şekilde şöyle büktüğümde bakın 9 santime denk gelecek şekilde buradan başlayacağım. Şimdi burada çeviriyorum. Yine ipimi aldım. İğneme geçiriyorum. Dediğim gibi dışında zaten bir çerçevesi olacağı için gözükmeyecek. Şurada ucu da tam kıvırdığım yerin bitimine denk gelecek şekilde önce içten şöyle ilk ilmeğimin içerisinden bakın geçiriyorum. Arkadan herhangi bir boşluktan çıkacak şekilde şöyle iğnemi çıkardım. Buradan geçirdim. İçeride ipimi biraz bırakıyorum. Hemen yan tarafındaki ilmeğin boş olan bir kısmından iğnemi geçiriyorum. İç kısımda da diğer ilmeğimin içinden geçecek şekilde çıkaracağım. Bunu makinede dikemedim. Çünkü zaten astar, keçeli astar kullandım. Bir de şu çantanın büküm yeri olduğu için benim makineme sığmadı. Yok yani isterseniz sizin eğer daha yüksek bir makineniz varsa şu ayak aralığı daha yüksek olan bir makineniz astarla birlikte astarı dikerken bunu biraz aşağıdan bırakırsınız sapı astarla birlikte onu da dikebilirsiniz. Şimdi hemen yan tarafına geçiyorum yine ikisini alacak şekilde buradan batıyorum. Arkadan çıkaramadım. Şöyle battım. Arkadan şuradan çıktı. Buradan yine çekiyorum. Yine yan tarafındaki boşluktan iğnemi sokuyorum. Buradan çıkardım. İpimi geçirdim. Şuradan tekrar son ilmeğime bir daha batıyorum. Şu aradan çıkardım. Tekrar bir yanındakinden geri geliyorum. Diğer tarafa doğru yine bir tur gideceğim ki sağlam olsun. Şuradan geçireyim.
Bakın başladığım noktaya geldim ama bir yandaki ilmeğin içerisinden iğnemi çıkaracağım ki şuradan tek şu iple birlikte bağlayıp daha sonra onu gizleyebileyim. Şimdi burada yine ipimi bu şekilde bırakıyorum. Kesiyorum çünkü bağlayıp dediğim gibi içerisinden şöyle yürüteceğim. Evet, böyle saplarımızı da takalım. Daha sonra üstündeki parçayı geçirip birleştirme işlemine devam edeceğiz. Şimdi gelelim üst parçasına. Bakın bu kısmı zaten örmüştük birlikte. Şimdi bu çantanın modelinde başta da gösterdiğim gibi bu şekilde püskülleri vardı. Şimdi bu püsküllerini ben bunu çantaya monte etmeden önce hazırlamayı tercih ettim. Çünkü bunu çantanın üstüne birleştirdiğimizde şu kısımları geçirmek, yani püskülleri geçirmek biraz zor olacaktı. Şimdi bu noktada püsküller için 35 santimlik şöyle bir parça ölçüyoruz. İpimi aldım. Bakın şöyle 35-36 santimlik yaklaşık olarak şöyle ipimizi kesiyoruz. Her bir sık iğnenin içerisine 2'şer tane yapacak şekilde şöyle bir sürü bunlardan kesin. Ben şöyle örnek göstermek için bunları yaptım, hem video çok uzamasın diye. Şöyle iki parçayı aldım. Bakın kıvırdım. Şuradan biraz havaya kaldırıyorum ki şuraya geçirmesi kolay olsun. Sık iğnemin tepesine şöyle biraz yakınlaştıralım. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Bunu içerisinden geçirdim. Tekrar aldım. 4 tane ipimi de içerisinden geçirip birazcık sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burası hem sanki sık iğne yapmışsınız gibi görünüyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Şimdi çantamızın şurada birleştirme yerini şöyle göstereyim. Bakın, birleşim yeri. Bunun da buradaki birleşim yeri üstüne denk gelecek şekilde. Yani şu şekilde, şimdi geçirdiğimizi düşünelim bunu. Burada kalacak şekilde bakın, ikisinin de birleşim yeri üst üste gelecek şekilde taktığımızı düşünelim. Şöyle tutalım. Size bakan kısmına, yani dış yüzeyine olacak şekilde bu ipleri geçiriyoruz. Ki dediğim gibi bu sık iğnenin sanki devamıymış gibi bunlar bu şekilde görünsün. Şuradaki son kısmı da birlikte yapalım. Yine aldım 2 tane ipimi. Kıvırdım. Uçlarını eşitledim ama zaten yine farklılıklar var. Buraya da yapıyorum. Bakın. Buraya da yapılacak. Bir de buraya yapıyoruz. Şimdi önce şundakini yapalım. Bunu da geçiriyorum. Bakın içerisinden aldım. Şöyle tuttum hepsini. Yine tığımın içerisinden şöyle o halkamın içerisinden geçirdim ve sıkıştırdım. Tekrar alıyorum ipimi. Bunu daha sonra, eğer bozuk olduğunu düşünüyorsanız görüntünün, biraz tabii kıvrımları var. Buharlı ütü tutup fazlalıkları şuradan şöyle keseceğiz. Eşitledim olabildiğince. Geldim. Bakın hemen birleştirdiğimiz kısma da batıyorum. Bakın yine ikisini birlikte aldım. İplerimi aldım. İçerisinden geçirdim. Biraz uzatıyorum. İçerisinden çekmesi kolay olsun. Çok sıkıştırırsanız eğer içinden çekerken bu ipleriniz kopabilir. Ben bu ipte öyle bir sorun yaşamadım ama farklı bir iple çalışacaksanız eğer kopmalar yaşayabilirsiniz. Sonuncuyu da birlikte yine yapalım. Buradaki ilmeğime de batıyorum.
içerisinden geçirdim. Tekrar çıkardım. Bunu da sıkıştırdım. Bakın hem buradaki göçüklüğü de kapatmış olduk. Şimdi gelelim bunu çantamıza monte etmeye. Şöyle biraz açımı değiştireyim. Şimdi benim çantamın bakın birleşim kısmı. Bunun da yine birleşim kısmı burası. Şu saplarımızı içeriye alalım. Püsküllerimizi dışarıya atarak şöyle çantama bu parçayı geçiriyorum. Dediğim gibi şu birleşim kısımları birbirine denk gelsin. Evet. Buna dikkat ediyoruz. Bu şekilde geçirdim. Şöyle iki ucu denk gelecek şekilde bakın bunu birleştireceğiz. Ama nasıl? Şimdi birlikte onu da yapalım hemen. Bakın fazlalıkları şuradan kestiğimiz zaman çantamızın bitmiş görüntüsü. Bir de bunu tabii birleştireceğiz. Bu şekilde çanta elde etmiş olacağız. Şimdi bu saplarımızı yine içeriye alıyorum. Bu arada çantanın orijinalinde burada herhangi bir çıt çıt falan yoktu. Ama siz dilerseniz takabilirsiniz. Hani şöyle kapatmak açısından. Bunları daha sonra yine düzelteceğiz dediğim gibi. Şöyle birleşim yerine geldim. Buradan başlayacağım. Şuradaki göçük kısmını hem kapatmış olacağız, eşitlenmiş olacak. Şimdi yine 2 kat ipimi aldım. Kalınlıkları buranın eşit olması açısından ipimi kıvırıyorum. Şöyle içerisinden geçirdim. İlk kilit zincirimi yaptım. Şimdi şuradaki göçük gibi kalan kısımla karşısına denk gelecek olan kısma battım. Şunu da şu aradan şöyle gizleyebiliriz. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum ki şu kısmı bir tık eşitlemiş olalım. Hem de başlangıcımızı oluştursun. Şimdi hemen şöyle bir sonraki ilmeğe batıyorum. Karşısına denk gelen yere de batıyorum. Bakın içerisinden ters tutuyorum. Bakın tığı şöyle ipimi aldım. İçerisinden geçirdim. Biraz uzatıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi alıp içerisinden geçirdim. Şimdi yine geri dönüyorum. Şurada bakın sık iğnemin tepesine ikisini alacak şekilde batıyorum. Karşısında neresi denk geliyorsa arkadaşlar orada hangisi rahatınıza geliyorsa orayı. Sadece şöyle uç kısmına denk gelmesine dikkat edelim. Yine tığımı ters çevirdim. İçerisinden geçirdim. Uzattım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar bir sonrakine gidiyorum. Buradan aldım. Karşısındakini yine denk gelen kısma battım. Tığımı da ters tutarak içerisinden geçirdim ve çıkardım. Gördüğünüz gibi şöyle dönerli dönerli bunun çevresini şöyle bir tane daha yapalım. Hemen bir sonrakine gidiyorum. Karşısına denk geleni aldım. İçerisinden geçirdim. Çıkardım. Tekrar içerisinden geçirdim. Bakın böyle kıvrımlı. Bunun devamını bütün çevresini bu şekilde karşısına dediğim gibi denk gelecek şekilde şöyle
Hepsini birleştireceğiz. Tekrar şu kısımda, yani başladığımız kısımda ve bitireceğimiz kısımda nasıl olacağını tekrar sizlere gösteriyor olacağım. Son kısımlarımızı da yapalım. Şimdi tekrar bakın. Bir sonrakine gittim. Arkadaki ipi de gizleyerek gittiğim için orada bir tane daha ip görünüyor. Çıkardım. Bakın tığımda 2 tane ipim var. İkisini de içerisinden çıkardım. Hemen bir sonrakine, şuradakine git batıyorum. Arkada da yine karşılığına denk gelen, burada çok fazla da zorlamayın. Neresi boş, daha rahat eğer tığınızı batırabiliyorsanız oraya yapın ki ipiniz kopmasın. Bunu da yaptım. Zaten şuradaki başladığımız kısma bir tane yapmıştık. Burada ipimi biraz şöyle bırakarak kesiyorum. İçerisinden çıkardım. Bunu yine arkadan, şuradan, şu yaptığımız dönerli gibi olan kısımların arka kısmından gizleyerek gideceğim. Şimdi gelelim püskül kısmına. Çantamız aslında hazır. Sadece şu püsküllerimizi keseceğiz. Bunun için çantayı isterseniz bir sehpanın ya da nereye kullanıyorsanız bir yere de asabilirsiniz. Bir yere koyun. Şöyle çantanın boyutunda çok geçmeyecek şekilde, çok da kısa bırakmamaya gayret edin. Fazlalıklarımızı kesiyoruz. Dediğim gibi ben şu an ütü yapmadım. Biraz fazlalıklarını aldıktan sonra tekrar ütüleyeceğim. Yine bir bozukluk varsa eğer onları da düzelteceğim. Şöyle şimdilik en azından çok fazla görünen kısımlarını buradan kesiyorum. Hem sizinle de bu kısmı paylaşmış olayım diye. Çantanın taban ölçüsüne denk gelecek şekilde bunları böyle her birini keseceğiz. Yani şurayı çok fazla geçmesin, yukarıda çıkmasın. Sadece ona biraz dikkat edelim. Şimdi püsküllerimi kestim. Şöyle dıştan yine buharlı ütüyle daha düzgün görünsün diye buharlı ütüyle şöyle üzerinden geçiyorum. Yine fazlalık olursa onları da keseceğim. Bakın hemen nasıl değişti zaten. Ve çantanın orijinalinde şurasında yoktu çıt çıt. Ama ben böyle ağzı açık kalsın istemediğim için şuraya yine dikilebilir çıt çıt olur. Eğer daha öncesinden takmak isterseniz şu kıvırma işlemini yaparken kıvırdığınızda hani görünmesin trok burada diye troklu çıt çıtlar var, onlardan takabilirsiniz. Buraya da şu iki kenarına da yine orijinalinde vardı halkalar var. İsterseniz çapraz olarak da kullanabiliyorsunuz bu şekilde. İsterseniz onu da takabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ama onun dışında şöyle göstermek istiyorum. Çantamız hazır.